Herkese merhaba. Bu videomuzda JavaScript dizi metotlarının 3. bölümünü inceleyeceğiz. Gördüğünüz üzere 5 tane dizi metodumuz var. Reverse, Index of, Find, Find Index ve Sort. Reverse dizi elemanlarının sırasını tersine çevirir demişiz. Hemen bir örnekte görelim. Bir dizi oluşturalım. 1'den 4'e kadar sıralı şekilde yazalım. Console log array nokta reverse 4 3 2 1 şeklinde dizinin elemanlarını tersine çevirdi. Herhangi bir parametre almıyor. Belirttiğimiz dizinin tipinde bize aynı şekilde bir veri return ediyor arkadaşlar. Bir diğer metodumuz ise index of. Belirli bir öğenin dizideki indeksini döndürür. Dizi içerisindeki herhangi bir elemanın indeksini almaya çalışalım. Array nokta index of, örneğin şunu string yapalım, kafa karışmasın. 1. Diziyi tersine çevirdiğimiz için dizinin 3. elemanı 0, 1, 2. 3. elemanını bize 1 olarak verdi. Daha doğrusu 1'in 3. eleman olduğunu söyledi. Reverse satırımızı yorum satırı yaptığımızda ilk elemanın yani 0. elemanın bizim aradığımız eleman olduğunu bize gösterdi arkadaşlar. Find index ise bize belirttiğimiz koşulu sağlayan ilk öğeyi döndürür. Yani dizinin tüm öğelerini dolaşmaz. Bu koşulu sağlayan ilk öğeyi bulduğu anda bu iterasyonu ya da loop'u hemen sonlandırır. Görelim. Şuraya var bigger ya da şöyle diyelim item array içerisinde bizim array'imiz içerisinde find index. Burada daha önceki videolarda bahsettiğimiz gibi find index'te bir içerisinde fonksiyon olan higher order bir fonksiyondur. Fonksiyon içerisinde item olarak verdiğimiz parametre bizim dizimizdeki tüm elemanların her birini temsil etmekte. Burada öncelikle console log item dersek tüm elemanları tek tek dolaştığını görürüz. Şurayı tekrardan sayı yapalım. Number tipine çevirelim. Şayet item dediğimiz bizim sayımız oluyor her biri. Item büyük 1 ise bu bize eğer item birden büyük ise gelen bu öğenin herhangi birisi ya da ilki diyelim birden büyük ise bu true dönecektir. Değilse false dönecektir. True döndüğü anda buradaki bu loop ya da iterasyon sonlandırılır ve true dönen nesneyi bizim item ile belirttiğimiz değişkene atamasını yapar. Buradan item görelim. Find büyük bir item. Özür dilerim. Tabii burada o return yazmadığımız için kusura bakmayın. Yani buradaki condition'ı ya da belirttiğimiz koşulu return etmemiz gerekiyor ki bu find index metodu true ya da false değeri algılasın ve ona göre de buraya atamasını yapsın. Baktığımızda -1 olarak görüyoruz arkadaşlar. Burada pardon -1 değil 1 olarak görüyoruz. Şurada çıkan -1 ise 13. satırda diyor. Bakın burada eğer ki indeks yani bu belirttiğimiz nesne ya da öğe dizi içerisinde yok ise bize -1 döner. Yani sıfırdan başlıyordu zaten bizim dizimizin indeksi. Sıfırdan küçük olmuş oluyor. Dolayısıyla bu da yok demek anlamına geliyor arkadaşlar. Ve gelelim sort'a. Sort bir miktar karmaşık. Şuradaki satırları yorum yapalım.
Hemen şurayı. Şimdi bu basit primitif tiplerden oluşan dizimizi sıralayalım. Array nokta sort. Yine bu da bir fonksiyon alır içerisine sort. İki tane parametresi vardır. Reduce gibi. A ve B olarak verelim. Dizinin elemanlarını A ve B olarak alacak. Burada önemli olan şey ne return edeceğimiz. Yani bu da bir return bekler. Daha doğrusu return etmemiz gereken bir değer bekler. True ya da false değil. Bu sefer farklı bir şey return etmemiz gerekiyor. A küçük B ise return -1. Else if A büyük B ise return 1. Eğer eşitlik durumu var ise 0'ı return et diyoruz. Şimdi zaten sıralı olan bir diziniz var. Buradaki diziyi birazcık değiştirelim. 4,8,3,16,74 diyelim. Ve console log array diyelim. 3, 4, 8, 16, 74. Gördüğünüz gibi bizim dizimizi sıraladı. A, B'den küçük ise -1, A, B'den büyük ise 1, eşitlik durumunda da 0 return ediyoruz arkadaşlar. Dizimizin içerisinde objeler olabilir. Şimdi de böyle bir örnek yapalım. Objeleri sıralamak isteyebiliriz. Var person list diyelim, bir dizi oluşturalım. İsimlerine gerek yok kişilerin, sadece yaş yazalım. Mesela 12 olsun. Şöyle kopyalayalım. Mesela 1 olsun, bu da 17 olsun. 1, 12, 17 şeklinde sıralamasını bekliyoruz. Person list nokta sort. Yine fonksiyonumuzu içerisine göndereceğimiz fonksiyonumuzu yazıyoruz. A virgül B diyelim. If A nokta age küçük B nokta age ise return -1 else if A büyük B A nokta age büyük B nokta age ise return 1 eşitlik durumunda ise 0'ı göndersin. Şöyle yukarıya doğru alalım. Rahat görelim. Console log person list 1, 12, 17 sıralamasını yaptı arkadaşlar. Aynı şeyi burada find index'te de yapabiliriz. Item'ın işte person list olsun. Person'ın age'i büyük şu ise bize onu getir gibi. Deneyelim. Buradaki sort kaldıralım. Person list nokta find index person nokta age büyük 12 diyelim. Constant da var. Person eşittir console log person. Bize getirmesini istediğimiz nesne age 17 olacak person'da. Return age büyük 12 ise dedik. Person'ı verdik. Person list person 2. 0, 1, 2. İkinci nesneyi bize find index ile verdi. Aynı şeyi find'la da yapabiliriz arkadaşlar. Şuraya find diyelim. Bu sefer person'ı getirecek index yerine 17. Gördüğünüz gibi. Bu metodlar da bu şekilde arkadaşlar.
Sonraki videoda yine array metodlarının kalan bölümüne devam edeceğiz. Sonraki videolarımızda. Lütfen abone olmayı ve beğeni göndermeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.